Porsche Macan'la birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Porsche spor otomobiller üreten bir marka. Fakat yakın dönemde bildiğiniz gibi Porsche ailesine Cayenne isminde bir SUV eklendi. Ve günümüze kadar da çok başarılı satış rakamlarına ulaştı. Değişen ve gelişen pazar şartları neticesinde Porsche bu yaptığından memnun kaldı ki şimdi de Cayenne'in küçük kardeşi olarak Macan'ı çıkarttı. Bakalım kompakt bir SUV olan Macan sınıfındaki rakipleriyle kıyasıya mücadele edebilecek özelliklere sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Macan'ı incelemeye de her zaman olduğu gibi tasarımından başlayalım. Ama bana soracak olursanız şahsen tasarımı ile ilgili çok fazla söylenecek şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü araca nereden bakarsanız bakın bir Porsche olduğu net bir şekilde ortada. Özellikle önden baktığınız zaman farlarıyla, kaputuyla ve geniş hava girişli tamponuyla bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Aracın profiline bakacak olursak Macan'ın profilden gayet küçük bir Cayenne gibi göründüğünü söyleyebilirim. Burada farklı detaylar var tabii ki. Mesela burada ekstra bir parça kullanılıyor ve yanılmıyorsam bu opsiyonel olarak karbon fiber şeklinde tercih edilmiş. Ayrıca yine opsiyonel olarak alınabilen 20 inçlik jantlar da Macan'ın görünümüne bence bir artı katmış. Örümcek ağı gibi görünüyor ve hem gri tonu hem de füme tonu kullanılıyor. Bence gayet şık. Macan'ın arkası da bir Porsche olduğunu belli edecek kadar sportif. Ama abisi Cayenne'le çok fazla benzeştiğini söyleyemeyiz. Burada bir kere çok daha değişik tasarıma sahip stop lambaları kullanılıyor ve ortası LED şeklinde yandığı için özellikle hava karardığı zamanlarda Macan arkadan çok daha dikkat çekici görünüyor. Dikkat çekici olmasında başka detaylar daha var. Otomobilin sağ ve solunda konumlandırılmış olan büyük egzoz çıkışları da aracın gücü hakkında sizi bilgilendiriyor. Eğimli olan arka camıyla da Macan diğer kompakt SUV'lerden daha sportif olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii bunun bir tane dezavantajı var. Onu bagajı açtığım zaman göstereceğim ama bagajın nasıl açılacağı da önemli bir unsur. Çünkü normal şartlarda bu güzel tasarımdan ötürü pürüzsüz bir bagaj kapağı var. Yani normal şartlarda bunu bilmiyorsanız bagajı açmak için buralarda elinizi gezdirebilirsiniz. Ama Macan'ın bagaj kapağı sileceğin hemen altında konumlandırılmış olan bu düğme vasıtasıyla elektrikli olarak açılıyor. Burada 500 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Her ne kadar Macan Audi Q5 ile aynı platformu paylaşıyor olsa da bagajı Audi Q5'inkinden daha küçük. Hatta en ciddi rakibi diyebileceğimiz Range Rover Evoque'dan bile daha küçük bir bagajı var. Bunun başlıca nedeni ise eğimli cam neticesinde yükleme alanınızın biraz daha alçakta olması. Ama yine de burada Macan'ın bagajının bir avantajı var. O da bu kayabilir ray sayesinde eşyalarınızı sabitleyebiliyor olmanız. Sonuçta sportif bir SUV kullandığınız için buradaki market alışverişinizin dağılmasını istemeyeceğinizi tahmin ediyorum. O yüzden bu gerçekten faydalı bir aksesuar. Macan'ın arka koltuklarında sunulan yaşam alanı çok ferah değil ama gördüğünüz gibi fena sayılmayacak bir diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesi de yeterli diyebileceğim bir boyutta ama panoramik cam tavan olduğu için tavanın biraz alçalmış olduğunu kabul etmek lazım. Ama yine de genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Macan'ın arka koltuklarındaki yaşam alanının sınıfındaki rakiplerinin biraz gerisinde olduğunu kabul etmek lazım. Özellikle de buradaki yüksek şaft tüneli neticesinde burada 3 kişinin rahat bir şekilde oturması bence olanak dahilinde değil. Porsche'nin direksiyonuna geçtiğiniz zaman anahtar sağ elinizdeyse nereye koyacağınızı bilemeyebilirsiniz. O yüzden sol elinizde biniyorsunuz. Kontağı çevirip aracı çalıştırıyorsunuz. Her zaman olduğu gibi emniyet kemerinizi takıp sürüşe başlıyorsunuz. Macan'ın içine biner binmez bir Porsche modelinin içinde olduğunuzu net bir şekilde anlıyorsunuz. Buradaki kumandaların yerleşimi diğer Porsche modelleriyle son derece benzer seviyede. Malzeme kalitesi anlamında baktığınız zaman kokpitin tamamında kullanılan bu deri malzemeler ve krom parçalar sayesinde Macan'ın kokpitinin sınıfındaki rakiplerden bir adım önde olduğunu söyleyebilirim.
Macan'ın orta konsolunda artık günümüzde neredeyse bütün modellerde görmüş olduğumuz bir tane dokunmatik multimedya ekranı var. Ama burada klima kumandalarının yerleşimi diğer markalarda alışık olduğumuzdan çok daha farklı şekilde kullanılıyor. Vites kolunun hemen sağında ve solunda yatay bir şekilde konumlandırılmış olan klima kumandaları çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Ve iki tarafta da aynı kumandaların olması hem sürücünün hem de yanda oturan yolcunun rahatlıkla istediği ayarları yapabilmesini sağlıyor. Kullanım kolaylığının yanı sıra göze de hoş görünüyor ama buranın biraz fazla kalabalık olması kimi sürücülerin hoşuna gitmeyebilir. 3 tane yuvarlak halkadan oluşan ve ortada büyük bir devir saatinin yer aldığı göstergeler çok rahat bir şekilde okunabiliyor. 3 kollu direksiyon simidi de hem ele iyi oturuyor hem de bu şık olan tasarımıyla otomobilin sportifliğine bir artı katıyor. Koltuklar gayet rahat. Ayrıca opsiyonel olarak alınabilen bu ergonomik sportif koltuklar sayesinde 18 farklı fonksiyonla koltuğunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Koltukların ısıtma ve soğutma özelliği konforu arttırırken yanal desteklerinin de ayarlanabiliyor olması özellikle virajlı yollarda ve hızlı kullandığınız zamanlarda sizi daha iyi kavrayan yapısıyla bence övgüyü hak ediyor. Küçük eşya gözleri konusunda çok cömert olduğunu söyleyemem Macan'ın kokpitinin ama vitesin arkasındaki bu iki tane bardaklık ve gayet yeterli olan kol dayama beklentileri sonuna kadar karşılıyor. Gelelim Macan'ın motorine ve sürüş özelliklerine. Macan'ın kaputunun altında 2 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. 237 beygir ve 350 Nm tork üreten bu motor bir ilk olma özelliğine sahip Porsche için. Çünkü bugüne kadar üretilmiş bütün Porsche'lerde 2 litrelik 4 silindirli bir motor kullanılmamıştı ve bu nedenle Macan Porsche modelleri arasında bir ilk olma özelliğine sahip. Motor 237 beygirlik gücü ve 350 Nm'lik torkuyla gayet iyi performans değerleri sunabiliyor. Bu motoru Macan'da sadece 7 ileri çift kavramalı PDK otomatik şanzımanla alabiliyorsunuz. Şanzıman son derece hızlı ve sarsıntısız geçişleriyle Macan'ın sürüşüne kesinlikle bir dinamizm katıyor. Vites değişimlerini vites kolu üzerinden veya direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla manuel olarak da yapabiliyorsunuz. Bu esnada da şanzıman isteklerinize gayet hızlı ve yerinde cevaplar veriyor. Macan'da Sport ve Sport Plus olmak üzere 2 tane sürüş modu bulunuyor. Bunları vites konsolunun hemen solundaki düğmeler vasıtasıyla seçebiliyorsunuz. Bu her iki modu seçtiğinizde de gaz tepkilerine, direksiyon tepkilerine ve şanzımanın geçiş karakterine müdahale etmiş oluyorsunuz. Sport'u seçtiğiniz zaman otomobil gerçekten daha dinamik bir hale kavuşuyor. Bunu anlıyorsunuz. Sport Plus'ı seçtiğinizdeki en temel farksa özellikle vites değişimleri esnasında daha hızlı tepki vererek size sanki arkadan bir tekme atıyormuş gibi bir efekt yaşatıyor olması. Yüksek hızlara çıkmak konusunda da Macan kesinlikle nazlı davranmıyor ve gerçekten bence beklentilere sonuna kadar cevap verebiliyor. Porsche Macan Audi Q5 ile aynı platformu paylaşıyor. Yani kimilerine göre bu iki otomobil aslında birebir aynı. Ama işin özü kesinlikle öyle değil. Macan her yönüyle bir Porsche olduğunu belli ederken özellikle sürüş karakteriyle de bunu çok net bir şekilde ortaya koyabiliyor. Macan sert ayarlanmış süspansiyonları ve isteklere hızlı cevaplar verebilen net çalışan direksiyon sistemiyle bir Porsche'nin koltuğunda oturduğunuzu size her daim hissettiriyor. Otoyol sürüşlerinde süratli kullanmak istediğinizde veya özellikle virajlı dağ yollarında performans beklentiniz olduğunda bu isteklerinize çok net cevaplar alabiliyorsunuz Macan'dan. Yalıtım konusunda da bu aracın gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dışarıda ne olup bittiğiyle pek bir alakanız olmuyor açıkçası. Gelelim Macan'ın nasıl bir yakıt tüketim değeri sunduğuna. Ben bu aracı 3 gündür kullanıyorum ve 145 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 12.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer tabii ki az değil. Hatta kimilerine göre çok bile olabilir. Ama sonuçta bir Porsche kullanıyorsanız bunu da kabul etmek durumundasınız. Ayrıca şunu da belirteyim. Ben bu aracı bugün çalıştırdığımdan beri yine 45 kilometre yol yapmışım ve onun ortalaması da 10.6 olarak belirtiliyor. Yani aslına bakarsanız açık trafikte biraz ekonomik kullanmak isterseniz aracın böyle bir potansiyeli de var. Ama tabii ki sonuçta ben bir Porsche kullanıyorum ve performans beklentilerime cevap almak istiyorum diyorsanız da 12-13 litrelik değerleri de göreceğinizi bilmeniz lazım.
Macan hem görünümüyle, hem kalitesiyle, hem sürüş dinamikleriyle, hem de fiyatıyla gerçek anlamda bir Porsche olduğunu ortaya koymayı başarıyor. Bu araç normal şartlarda 250-300 bin TL'lik bir fiyat bandında satılıyor. Ama yanımda duran versiyon üzerindeki ekstra donanımlarla tam 550 bin TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Yani bu anlamda bakacak olursanız eğer cebinizde bu araca verecek böyle bir para varsa alıp keyfini sürebilirsiniz. Ama eğer yoksa söyleyecek ve yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere.